Yıl 538. Kalradyos isimli bir komutan, sürgün edilmiş dostlarıyla birlikte yeni bir kıta arayışı içerisine girer. Uzun süreli bir gemi seyahatinden sonra kara parçası gören Kalradyos ve yoldaşları burayı yurt tutmak ister. Sonunda bir kara parçası bulabildik komutan. Buraya yerleşebiliriz ama yine de dikkatli olmalıyız. Bizi sürgün ettiler ama burası önceki topraklarımızdan daha güzel. Komutan, uzun bir yolculuk yaptık ve senin liderliğin sayesinde buraya gelebildik. Şimdi burayı yurt tutmak için önce burayı keşfetmemiz gerekiyor. Aklında bir şeyler var mı? Aklımda öyle şeyler var ki siz bile inanmayacaksınız. Bütün diyara hükmeden bir imparatorluk kuracağız. Öyle bir imparatorluk ki bu diyar çift başlı kartalın kanatları altında huzur bulacak. Yıllar sonra bile evlatlarımız bu toprakların üstünde bizim sancağımızı dalgalandıracaklar. Etrafı kolaçan edip yardım edebilecek birilerini arıyorlardı. Fakat başlarına gelecek tehlikeden habersizlerdi. Saldırıya uğramışlardı. Kalradyos ve yoldaşları canlarını korumak için karşılarına gelen kim varsa ezip geçti. Çevrede zarar teşkil eden başka bir şey gözükmüyordu. Artık burayı ilerideki hedefleri için kullanabilirlerdi. Ve yakın zamanda sürgün edilen halkını buraya yerleştirebilirdi. Burası artık bizimdir. Burada henüz şehirler kurulmamış. Çok yakında halkımızı buraya yerleştirip şehirler inşa edeceğiz. Tehlike geçtikten sonra yaralanan yoldaşların yaraları sarıldı. Kıtaya geldikleri anda böylesine bir karşılama elbette beklemediler. Halk nereden geldiği bilinmeyen bu yabancılara yaklaşamadı bile. Karınlarını doyurmak için etraftaki hayvanlardan avlayıp pişirdiler. İstişare edilmesi gerekti. Çünkü buradaki halk kimin nesi hala bilmiyorlardı. Yoldaşlarım, şimdi istişare zamanıdır. Söyleyin bana, buranın halkını nasıl kendi halkımız yaparız? Nasıl gönüllerini fethedip onların korkularını dindiririz? Ve en önemlisi, burayı yöneten birisi varsa ona karşı nasıl hamle yaparız? Komutan, bu halkın iyi niyetini kazanmak istiyorsak onlara kendimizi açıklamalıyız. Bizi şu an vahşi insanlar gibi görüyor olabilirler. Çünkü az önce milislerini ezdik. O sebeple önce onlara karşı bir tehlike unsuru olmadığımızı ispat etmeliyiz.
Dienikus haklı komutan. Sen de biliyorsun ki halkın gönlünü kazanmak için onlara bizden zarar gelmeyeceğini kanıtlamalıyız. Kamp ateşi yakılırken bazı yerlilerle konuştum ve bize saldırmadıkları sürece onlara bizden zarar gelmeyeceğini söyledim. Burayı yöneten bir liderden bahsettin komutan. Eğer öyle birisi varsa bizden kayıplarının telafisini isteyecektir. Etrafta surlarla çevrili bir yerleşke gözükmüyor. Yani burayı yöneten kişi askerleri olan bir savaşçı olmayabilir. Ve böyle bir durumda daha yayılmacı olup ufak toplulukları bir araya getirebiliriz. Tıpkı hedeflediğin gibi. Kalradyos yoldaşlarının fikirlerini dinledi. İlk hedefi buradaki halkın güvenini kazanmaktı. Bu topraklarda düzenin nasıl işlediğini öğrenmek için yerlilerin başındaki kişiyi bulup konuşmalı. İstişare edildikten sonra Kalradyos yerli liderinin yanına gitti. Amacı onlara zarar vermeyeceklerini söyleyip aynı zamanda bu topraklar hakkında bilgi edinmekti. Gizemli bir şeyler olduğundan emindi. Şimdi kılıçtan geçme vakti bizim sanırım. Bizler suçsuz insanlarız, sizlerse gelir gelmez... Bizler gelir gelmez misafirperver milislerinize hadlerini bildirdik. Siz her yeni gelene böyle saldırıyla hoş geldin diyorsanız, bizim gibiler size misafirperverliğin alasını öğretirler. Fakat şimdi meselemiz bu değil. Bana bu topraklardan bahsetmeni istiyorum. Korkma, size zararımız dokunmayacak, tam tersi yardımcı olmak istiyoruz. Ama öncesinde bana bu diyarı biraz anlatman gerek. Madem zararsız olduğunu ve yardım etmek istediğini söylüyorsun, o zaman beni iyi dinle. Milislerimiz her türlü tehlikeye karşı tetikteydiler. Çünkü kabileler topraklarını daha da genişletmek için bizim topraklarımıza akınlar düzenlerler. Elbette aynısını bizler de yapıyoruz çünkü yapmazsak bu topraklardan yok olup gideceğiz. Bizim kabilemize Epirik kabilesi derler. Burası da Epirik kabilesine ait topraklardan biri. Kabilemiz diğer kabileler kadar güçlü olmasa da diğerlerine yetişmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaktan bahsetmiştin. Buradaki halkı eğitip bizi saldırılara karşı korursanız size minnettar oluruz. Kalradyos yerli lideri dinledi. Anlaşılan o ki hiyerarşik bir sistem vardı ve burası başıboş değildi. Ve görünen o ki savaşlar burada süreklilik halindeydi. Kalradyos yine de kararlı bir şekilde devam etmek istedi. Evet yabancı, son kararın nedir? Bize yardım etmeyi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Elbette size yardım etmeyi kabul ediyorum.